Sabah Merve ile karşılaşmak Kerem'i korkutuyordu. Çok utanmıştı ve nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Tedirgindi. Ama Merve işe geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi, "Günaydın" diyerek önlüğünü taktı. Kerem şaşkındı. Merve'nin yanına gelerek, "Seni üzdüysem özür dilerim" dedi mahcup bir tonda. Merve başını kaldırmadan, "Önemli değil Kerem, yanlış anladık birbirimizi. Bu konuyu kapatalım lütfen" dedi. Kerem daha fazla utanmıştı. "Tamam" cevabını verdi Kerem ve arkasına dönüp işinin başına geçti. Gün boyu Merve ile karşılaşmaktan çekindi. O günden sonra ikisi de birbirleriyle doğru düzgün konuşmadılar. Kerem Merve'yi kırdığını düşündüğü için utanmış ve üzülmüştü. Bu yüzden uzak duruyor, yanlış bir umut vermemek için mesafe koymaya çalışıyordu. Ama Merve için bu duygular çok uzun sürmedi. Zaten biraz şıpsevli bir kızdı. Kerem'in reddini çabucak unuttu ve kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Kerem de birkaç gün sonra Merve'nin yeni erkek arkadaşının onu iş yerinden almaya geldiğini görünce rahatladı. Merve'nin hayatına devam ediyor olmasına sevindi. Ama kendi hayatı için üzgündü. Nehir'i bir türlü unutamıyor. Hala ilk günkü gibi seviyordu. Her gün bu özlem ve acının karmaşası içinde yaşamaya çalışıyordu. "Bir daha böyle acı çekmek istemiyorum" diye düşünüyordu. Hayatındaki bu boşluk ve özlem duygusu onu her geçen gün daha da yalnızlaştırıyordu. İnsanlarla arasına mesafe koyarak yeniden incinmekten kaçınmaya çalışıyordu. Ancak bu mesafe onu yalnızlığa hapsederek duygusal olarak daha da derinleşen bir boşluk bırakıyordu. İçindeki bu boşluk onu her geçen gün biraz daha yalnızlaştırıyordu. Kalbinin her köşesinde eski acıların yankıları çınlıyordu. Her anında Nehir'in eksikliğini hissediyor. Ama bir yandan da başkalarına yakınlık kurmaya cesaret edemiyordu. Yalnızlık onun iç dünyasında sürekli bir gölge gibi peşinden geliyordu. Her sabah uyandığında Nehir'i düşünerek başlayan günleri onu unutmaya çalışarak bitiyordu. Kerem bu döngüden çıkmanın bir yolunu bulması gerektiğini biliyordu. Ama nasıl yapacağını bilmiyordu. Zamanın bu acıyı unutturmasını umut ederek geçiriyordu günlerini. Nehir'i unutmak sanki kendi kimliğini kaybetmek gibi geliyordu ona. Diğer tarafta Nehir de gündüzleri kendini işlerine vererek avunmaya çalışıyordu. Evde doğru düzgün tek kelime etmiyordu. Babasının içip annesiyle kavga etmesine bile zar zor tepki veriyor. Geceleri ise hayallerinde ve rüyalarında Kerem'le birlikte gülüyor, film izliyor, dans ediyordu. Kerem'in kokusunu, ellerinin sıcaklığını, sesindeki derinliği hayal ediyor. Onu kollarına alıp uyumak istiyordu. Acıya teslim olmuş, kaybolan bir geçmişin yankıları arasında yaşamaya devam ediyordu. Sabah günlük toplantılarından çıktığı sırada telefonu çaldı. Arayan babasıydı. Sesi titriyordu. "Kızım, hemen gelmen gerek. Annen kaza geçirdi." Nehir duyduklarına inanamayarak elinde telefonla dona kaldı. O an kulaklarında çınlayan ambulans sesi tüm düşüncelerini bastırıyordu. Ellerinin titremesini kontrol edemedi ve telefonunu yere düşürdü. Sanki yüksek bir uçurumun kenarında duruyor ve birileri onu itmiş gibi çaresizce karanlığa doğru düşüyordu. Her şey hızlı hareket ediyor. Çığlık atsa da sesini kimse duymuyordu. Düştükçe daha da derine iniyor. Sanki yeri çakılmadan kurtulamayacak gibi hissediyordu. Bedeni iradesi dışında hareket ederken zihni bir kaosun içinde hapsolmuştu. Arkadaşları şaşkın bakışlarla ona bakıp ne olduğunu anlamaya çalışırken Nehir tek kelime etmeden hızlıca çantasını alıp odadan fırladı ve koşarak iş yerinden çıktı. Hastaneye geldiğinde babasını yoğun bakım kapısının önünde çökmüş, yorgun ve çaresiz bir şekilde otururken buldu. Gözleri yıllardır devam eden bir kabusu hatırlatan bir boşlukla doluydu. O an zaman bir kez daha durdu. Doktor içeriden çıktı ve tek kelimeyle "Kaybettik" dedi. Babası gözyaşlarını gizlemek için kendisiyle adeta bir savaş içindeydi. Ama Nehir o acıyı hissedebiliyordu.
Başını çevirip Nehir'i görünce hızla kızının yanına geldi ve ona sımsıkı sarıldı. Nehir bir an ne olduğunu anlayamadı. Nasıl olur? Şimdi ne yapacağım? Bunu nasıl değiştireceğim? Yanında kalması için gidebileceğim başka bir dünyam yok diye düşündü. Gözyaşları sadece gözlerini değil, tüm bedenini yakıyor gibi hissediyordu. Artık tamamen çaresizdi. Nereye giderse gitsin orada annesi olmayacaktı. Her şey boşuna mı? Kerem'den, mutluluktan boşuna mı vazgeçtim diye sorguladı. Babası ona sarılırken o kımıldamadan öylece duruyordu. Bir süre sonra hissettiği tüm acıyı içinde biriktiremeyerek babasına sımsıkı sarıldı. İkisi birbirlerine yaslanarak sessizce ağladılar. Nehir bir kez daha annesinin cenazesinde kalabalığın içinde acı çekiyordu. Gözleri bulanık, bakışları boştu. Kalabalığın içinde annesinin hatıraları bir sis gibi etrafını sarıyor. Her bir anı, her bir sözcük sanki birer mezar taşıymış gibi ağırlaşarak üstüne çöküyordu. İnsanların söyledikleri, başsağlığı dilekleri ona ulaşmıyor. Her şey bir yankı gibi uzaklardan geliyordu. Cenaze töreninin sonunda annesinin tabutunun başında gözyaşlarıyla karışık bir sessizlik içinde kala kalırken Nehir kendini tamamen kaybolmuş hissediyordu. Aradan günler geçmişti ve Nehir'in bu yenilgiyi atlatması uzun sürüyordu. Her gece ağlıyordu. Kaybedecek bir şey kalmadığına göre Kerem'e geri dönebilirdi. Ama yapamıyordu. Ona engel olan bir şeyler vardı. Bir korku. Kerem'e ne söyleyeceğini bilemiyordu. Nasıl anlatacağını bilemiyordu. Onun başkasına aşık olma ihtimalinden korkuyordu. Bunu görmekten çok korkuyordu. Annesine duyduğu özlem zaten içini yakarken bir de Kerem'e dönememek Nehir'i sonsuz bir karanlığa sürükleniyor gibi hissettiriyordu. En azından anneme sarılıyordu. O bilmese de onunla avunuyordu. Artık hiçbir avuntum kalmadı diye düşünüyordu. Annesinin yastığına sarılarak onun kokusunu, sıcaklığını duymaya çalışıyor. Ama bir türlü o sıcaklığı bulamıyordu. Nehir'in içinde büyüyen bir karanlık vardı. Kendisini terk edilmiş ve kaybolmuş hissediyordu. Ve her geçen gün bu boşluk daha da derinleşiyordu. Babası ise kendini daha çok içkiye vermişti. Her gece sızana kadar içiyor. İçindeki derin yalnızlıktan kaçmak için alkolü sığınağı olarak kabul ediyordu. Artık ikisi de doğru düzgün konuşmuyorlardı. Nehir babasını zorla yatağına yatırıp üzerini örtüyor. Ardından kendi odasına geçip kalbindeki karanlıkla savaşıyordu. İçindeki boşluk ve yalnızlık her geçen gün daha da derinleşiyordu. Kalbindeki acının bir an olsun gitmesini, biraz nefes alabilmeyi istiyordu. Başka çarem yok. Kerem'i görmeliyim. En ufak bir umut varsa onunla olmak için bunu denemek zorundayım diye düşündü. Yatağından kalktı. Yorgun bedenini dolabının önüne sürükledi. Kutuyu çıkarıp hayallerindeki Kerem'in gözlerinin ışığına kendini bırakarak topacı çevirdi. Nehir gözlerini yine yatağında açtı. Doğru yerde olduğunu odasının dekorundan anlayabiliyordu. Yataktan kalkıp anne ve babasının odasına geçti. Babası koca yatağın küçük bir köşesine sığınıp karısının yastığına sımsıkı sarılmış uyuyordu. Sessizce odasına dönüp hazırlandı ve hemen evden çıktı. Kafeye doğru yürürken kafası karmakarışıktı. Ne aklındaki düşünceleri ne de kalbindeki çarpıntıyı durdurabiliyordu. Bu yol her zaman bu kadar uzun muydu? Kendini bir yürüyüş bandında gibi hissediyordu. Gidiyordu ama bir türlü oraya varamıyordu. Avuçları terliyordu. Kafeye az kalmıştı ki, hayır, yapamam, yüzüne bakamam, geri dönmeliyim diye düşündü. Dönüp birkaç adım atmıştı ki karşısında Kerem'i gördü. Kömür gibi kara gözleriyle tam karşısındaydı. Kanlı canlı duruyordu. Ona bakıyordu. Ama eskisi gibi değildi. Nehir bunu anında hissetmişti. Kendini tutamadı. Hemen boynuna atladı Kerem'i.
Kerem ilk başta tepki vermeden Nehir'in sarılmasına izin verdi. O da çok özlemişti Nehir'i ve şu anda karşısında olmasına şaşkındı. Ama hissettiği tek şey bu değildi. Kızgındı. Nehir'in ellerini tutup boynundan ayırdı ve tek kelime etmeden yürümeye devam etti. Nehir ne yapacağını bilemedi. Sevdiği adam bir kez daha kayıyordu ellerinden. Gidiyordu. Üstelik arkasına bile bakmadan, bir an düşünmeden ve tek kelime etmeden gidiyordu. Ne yapabilirdi? Ya geri dönüp ağlayarak ömür boyu mutsuz olacaktı ya da peşinden gidip onu geri kazanmak için savaşacaktı. Hayır, buna artık dayanamam diye düşündü ve hızlıca koştu. Kerem, lütfen dinle dedi. Kerem'i kolundan tutmaya çalıştı. Kerem, neyi dinleyeceğim Nehir? Beni habersiz, aniden, hiçbir sebep sunmadan bırakıp gitmeni mi? Kandırmanı mı? Duygularımla oynayıp acı çektirirken nasıl eğlendiğini mi? Neyi dinleyeceğim? Diye cevap verdi. Elleri bu kez heyecandan değil, öfkeden titriyor, yerinde duramıyordu. Nehir, haklısın ama gitmek zorundaydım. Başka çarem yoktu. Asla duygularımla oynamadım. Seninle ilgili bir şey değildi. Ailemle ilgili bir şeydi Kerem. Kollarına sımsıkı yapışmıştı Kerem'in. Bir an için bırakırsa bir daha asla tutamayacak olmanın korkusuyla titriyordu. Bu korku içindeki boşlukla birleşerek onu daha da savunmasız hale getiriyordu. Kerem sesindeki öfke daha da belirginleşerek "Neydi? Haber bile vermene engel olan neydi? Aylarca yok olmana neden olan neydi?" dedi. Niye ne diyeceğini bilemedi. Nasıl anlatacağım? Anlatsam inanır mı diye düşündü içinden. Kelimeler boğazına düğümlenmişti. Çaresiz gözlerle bakıyordu Kerem'e. Her şeyin karmaşası içinde doğru bir açıklama bulamıyordu. Ama bir şekilde anlatması gerektiğini biliyordu. Hem de her şeyin kaybolmasından önce. Kerem Nehir'in gözlerine dikkatle baktı ve cevap alamayınca öfkeyle "Ben de öyle tahmin etmiştim. Bir daha karşıma çıkma." diyerek Nehir'i itti ve hızlıca uzaklaştı. Nehir çaresizce olduğu yere çöktü. "Yeter artık. Dayanacak gücüm kalmadı." diye hıçkırarak haykırdı. "Sevdiklerimin elimden kayıp gitmesine daha fazla nasıl katlanırım? Bu acı nefesimi kesiyor. Kalbim ağrıyor. Çok ağrıyor." Gözyaşları yanaklarından süzülürken orada olduğu yerde kalıp hiç kıpırdamadan, kalbi artık atmayı bırakana kadar sadece oturmak istiyordu.